dolandırıldık ve şirketi kapatmak zorunda kaldık. 2009 yılında yaklaşık olarak $600.000 civarında bir rakamı kaybettik. Sonra pandemiyle birlikte yükselen enflasyon ve bunun maaşlara yansımamasından dolayı yurt dışında iş aramaya başladım. Daha sonra da Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde, Kuveyt'te, en sonunda İsveç'te çalışmaya başladım. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Aura Sebilon İhlas Su arıtma cihazının destekleriyle Mersin'den İsveç'in kırsalına akan bir yaşam hikayesindeyiz. İnsanlar artık alternatif yaşam arayışı içinde. Ben çok fazla yaşam değiştiren insanların hayat hikayelerini çektiğim için Türkiye'de, Ege'de, Akdeniz'de, İç Anadolu'da, Karadeniz'de bunları çok net gözlemliyorum. Türkiye'den bakan bir göz niteliğinde buralara kadar gelmek istedim. Burası neresi? İsveç'in Örebro kentinin çok güzel bir köyü. Arkamdaki gördüğünüz evi kolay şartlarda alan bir Türk'ün yaşam hikayesini çekiyoruz şu anda. Şu ülkenin bu tarafı iyi, bu ülkenin bu tarafı kötü gibi alışılmış bir mantıkta değil de farklılıklar bizlere neler kazandırıyor, o gözle baktığım videolar arasına girsin ve o şekilde benim videolarıma bakarsanız çok sevinirim. Videomuz başlıyor. Melih Mutluay ben. 1977 Mersin doğumluyum. 18 yaşına kadar Mersin'de yaşadım. Daha sonra da Gaziantep Üniversitesi'ni kazandım. Daha sonra Mersin'e tekrar döndüm. Kardeşimle birlikte, babamla birlikte kendi şirketimi açtım elektrik mühendisi olarak. Bir süre birlikte çalıştıktan sonra dolandırıldık ve şirketi kapatmak zorunda kaldık. 2009 yılında yaklaşık olarak $600.000 civarında bir rakamı kaybettik. Sonra pandemiyle birlikte yükselen enflasyon ve bunun maaşlara yansımamasından dolayı yurt dışında iş aramaya başladım. Daha sonra da Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde, Kuveyt'te, en sonunda İsveç'te çalışmaya başladım. Ateş çukuru mantığı buranın çok soğuk olduğundan dolayı ortaya çıkmış olabilir mi abi burada? Şöyle, bu aslında İsveçlilerin çamaşır yıkadığı leğen. Demir. Evet. Evi satın aldığımda gördüm. Kötü, çatlak. Dedim ki bundan iki şey olur. Ya bir çiçek saksısı yaparım buna. Ya da ateş çukuru olur. Ya da ateş çukuru yaparım dedim. Şimdilik ateş çukuru. Bence mantıklı olan olmuş abi. Kuveyt'te çalışırken bir arkadaşım Hitachi'de bir pozisyon olduğundan bahsetti. Ben de ilk önce şehri inceledim. Çünkü büyük şehir olsaydı çok fazla tercih etmeyecektim. Hayalim aslında Kuveyt'ten sonra kendi permakültür çiftliğimi Türkiye'de açmaktı. Arslanköy'de yerimiz vardı. Fakat Hitachi burada İsveç'te öyle güzel bir yerde ki aslında 20.000 nüfuslu bir kasaba ve çevresinde köyler var. Her tarafı yemyeşil ve çiftlik çok müsaitti. Benim için güzel bir fırsattı. Hem elektrik mühendisi olarak çalışabilecek hem de kendi çiftliğimi açabilecektim. Bu ikisi paralel olarak devam edebilecekti. Süreç sonunda birçok mülakattan sonra Hitachi'de 1,5 sene önce işe başladım 2024 Aralık ayında. Bahçeli ev arıyordum. Burayı buldum. Bu evin 7 dönüm bahçesi vardı. Benim için çok cazipti. Yaklaşık 40 kilometre çalıştığım yere uzak olduğu halde burayı tercih ettim ve satın aldım. Şimdi biraz sonra evin içine de gireceğiz. Elbette hemen insan kendindeki bilgiyle yeni gördüğü bir görüntüyü kıyaslama düşüncesine giriyor. Böyle bir refleks oluyor insan içinde. Bulunduğumuz arazi köy imarının da dışında. Dolayısıyla bazı özgürlükler biraz daha rahat, daha kolay sera yapabiliyorsunuz, daha kolay bina yapabiliyorsunuz. Tabii ruhsat işleri bizim belediye ruhsat işlerine biraz benziyor ama yine ufak bir proje çizmeniz ve bir bedel ödemeniz gerekiyor. Ben bu araziye kapalı alan olarak ruhsatsız bir şekilde 65 metrekare bina ya da sera kurabiliyorum. Sera olması lazım olan bir bölgede yaşıyorsunuz değil mi abi? Kesinlikle, çünkü iklim maalesef domates ve salatalık yetiştirmeye müsait değil. Ayrıca ben fidelerimi yetiştirmek için de sera kullanıyorum. Yatağı da buraya yaptın, fideleri de burada yetiştiriyorsun. Evet, buradaki yatak aslında hügel kültür. Altında karton, onun üzerinde odunlar. Permakültürün ilk adımı gözlem yapmak. Kışı yazı tekrar görmen lazım. Evet. Belki ikinci kışta, ikinci yazda olabilecek şeyler var. Evet. Etraftaki hayvan popülasyonu, ağaçlar. Evet.
Tabii biz yavaş yavaş ana tasarımı oluşturuyoruz SketchUp üzerinde. Nereye ne koyacağımızı, hangi binaları yapacağımızı, nerede keçiyi, nerede market bostanını yapacağımızı ve bunların birbirleriyle nasıl entegre olacağını. Bu da bir uzun süreç. Permakültür kelimesini çok fazla duyuyorsunuz ya bizim videolarımızda ve bu yaşamı özümseyip kendi arazisine uygulayan insanların da hikayelerini çektiğimiz çok fazla video var. Bu düşüncenin hangi ülkede olduğu çok önemli değil. İsveç'te yaklaşık bir 6 ay kadar çalıştığınızda, düzenli maaşınız olduğunda devlet stratejisi olarak mortgage çok kolay size çıkıyor. Ayrıca kırsalda evler düşündüğünüzden çok daha ucuz. Örnek veriyorum, bu evin ve bu arazinin fiyatına Fethiye'de ya da Ankara'da, İstanbul'da 1+1 belki tuvalet bile alamayabilirsiniz. Bölge 12 tane evden oluşuyor köyümüz, Kolheden köyü. Tabii evler birbirinden uzak, çok uzak olduğu için her birisinin 10 dönüm, 15 dönüm arazisi var. Ev yaklaşık olarak 550.000 kron, yaklaşık olarak 55.000 euroya tekabül ediyor ve aylıkta 200 euro ödeyeceğim yaklaşık 50 yıl kadar. Tabii ki elektrik, su parası, bir takım vergiler, çöp vergileri falan var ama onu da devlet senede bir taks olarak sana geri veriyor, oradan karşılıyorum. Arılarım var, birkaç tane kovan var. Evet. Oluyor mu burada? Oluyor. Geçen sene 15 kilo bal yaptım. Bunlar düzenliydi ama hayvanımızın bir tanesi gelip bal mumlarını yemek istemiş. Etraf da açık zaten abi. Açık tabii. Geyik geliyor değil mi? Geyik geliyor. Buraya devamlı dadanan 2 tane ceylanımız var. Onlar da şey gibi olabilir, bizim kurtlar gibi, yani bu bölge bizim kardeş, buraya giremezsin falan gibi, öyle bir şey mi abi? Bir tane tilkimiz var, devamlı her akşam gelir. 2 tane ceylanımız var. Bir tane sincapımız var. Bir de bir tane dişi geyiğimiz var. Büyük, o 500 kilo olanlardan. İsveç'te arıcılık biraz Türkiye'den farklı. Tabii ki Türkiye bu konuda dünyada 3. büyük ülke. İsveç'te kovan sayısı yaklaşık 200.000 civarında ve bizde İsveç'te gezici arıcılık yok. Arı zararlıları, varroa gibi, Amerikan yavru çürüklüğü gibi rahatsızlıklar bu bölgede çok fazla yok. Oksalitasit varroadan korunmak için verilir ama ben vermiyorum. Onun yerine ısırgan otu ve greyfurt enlemesine kesip veriyorum ki o asit de aslında oksalitasit kadar etkili. Şu anda bekarım, boşandım. Çocuklarım Türkiye'de. Küçük olanı 2 sene sonra burada okula başlatacağız. Van Havaalanı işe almıştım. Orayı da bitirmek üzereyken deprem oldu. Onun üzerine nişanlım vefat etti ve bu olaylar üst üste gelince ben yaklaşık 1,5-2 sene kadar çalışmadım ve couchsurfing yaptım. Otostopla Türkiye'yi gezdim. Devamlı kamp yaptım ve kendime geldim. Daha sonrasında hem vizyonum gelişti, dilimiz gelişti, akıcı hale geldi İngilizce. Kaliteli, güzel arkadaşlıklar edindik. Hatta şu anda bir couchsurfer'ım sizinle birlikte burada benimle kalıyor. Arazini saran ağaçlara bak abi. Huş ağacı, ladin ağacı, çamlar var. İskoç çamı var. Genelde zaten bu bölgenin ormanlık yapısı bu 3 ağaçtan oluşuyor. Çok ilginç bir yerdeyiz bence. Çünkü bahçemizde bir kunduz ailesi var ve bu arkadaşlar bazen haince gelip ağaçlarımı yiyip böyle devirebiliyorlar. Ağaç yiyorlar. Evet, ağaçları kökten yiyorlar. Buradan aldıkları şeyleri evlerine götürüyorlar, ev yapıyorlar. Bunu yıkan kim abi? Onlar mı? Bunu yıkan kunduz, evet. Vay. Birkaç tane daha var. Böyle zaman zaman geliyor. Bu ilk geldiğinde bir metre daha açıktaydı. Yiyerek Yiyerek getirmişler, bunun boyunu küçültmüşler ya. İsveç'te kunduzlar birçok hayvan olduğu gibi kunduzlar da koruma altındalar. Herhangi bir şey yapamıyorsunuz ki ben zaten zarar veremem. Ağacı yatırıyorlar. Ağaç bir yandan çürüyüp ormana kompost oluşturuyor. Bir yandan da kendi yaşam alanlarını idame ettiriyor. Bulunduğumuz bölgede yaklaşık 30.000 civarında göl var. Ülke lüksler değişiyor işte. Bazı ülkelerde bazı insanların çok önemsemediği detaylar bazı ülkeler için lüks olabiliyor. Evet. Göçmenlik zor. Ülkeyi de özlüyorsunuz. Şimdi izleyiciler linç etmesin bizi ama buradaki imkanlar da, eğer sen bir şey yapmak istiyorsan, İsveç senin önünü açıyor. Sanki Musa denize asasıyla dokunmuş gibi. Kredi veriyor, şirket açmana yardımcı oluyor. Örnek veriyorum, ben keman çalıyorum çocukluğumdan beri. Burada beni buldular.
konser vermem için teklif getirdiler. Ondan sonra burada halk evinde Medboryan Skolan diye bir halk evi var. Orada hocalık teklif ettiler. Yaklaşık bir yıldır orada ikinci iş olarak keman öğretmenliği yapıyorum. Dili çok kolay öğretiyorlar. Kurslar bedava. SFI diye bir kursumuz var. Ne yapmak istiyorsan önünü açıyorlar. Araba almak istiyorsun hemen kredi veriyor. Ev almak istiyorsun kredi veriyor. Çiftlik yapmak istiyorsun işte değişik krediler var. %50 sana geri ödüyor ya da sen ödüyorsun daha sonra hepsinin %100'ünü geri ödüyor. İsveç hükümet olarak kendi kültürlerine entegre olmak isteyen, kendilerine bir şey katmak isteyen herkese çok ciddi şekilde yardımcı oluyor. Tabii kültürlere göre süsler de değişiyor. Burası ne abi? Burası bizim İsveçlilerin Uthus dediği depo gibi. Ben kışın arıları buraya koyacağım. Çiftçilik malzemelerimizi koyduğumuz bir yer. Bisiklet ev sahibinden kaldı. Tek vites. Şu anda işe gidip gelirken bunu kullanıyorum. Çok konforlu bir bisiklet. Hep bir Mustang'im olmasını hayal etmiştim ama bu şekilde değil tabii. Markası Mustang. Bazen de tabii neye dua ettiğini Eksik mi fazla mı? nokta atışı söylemem lazım ama Allah bana bir Mustang verdi. Kaç kilometre gidiyorsun abi işe bununla? 5 kilometre buradan tren istasyonuna, oradan 40 kilometre Hitachi'ye, zaten istasyon önünde. Bisikleti bırakıyorsun hemen oraya. Bisikleti oraya bırakıyorsun, kilitliyorsun. Kilit milit Tabii var. tabii. Yani zaten İsveç'te bisiklet kullanımı çok yaygın. Her yer bisiklet yolu. Dolayısıyla bisiklet hırsızlığı çok fazla mı oluyor abi? Bisiklet hırsızlığı bu bölgede yok denecek kadar az. Ama ben o konuda da ufak şanssızlık yaşadım. Geçen sene aldığım bisikletim Hitachi'nin önünden çalındı. Yani kameraların bulunduğu yerden çalındı. Ben evi satın aldığımda ev sahibi bana odun bırakmıştı. Yaklaşık 2 yıllık odunum var şu anda. Fakat bittiğinde de satın alabiliyoruz. Yıllık 2-3 bin krona birkaç çuval aldık mı bizi bir kış idare ediyor. Depolama alanları çok önemli. Yani. Evet. Hem yaşam alanlarında hem karavanda. Evet. Burada tabii işçilik çok pahalı Murat. Herkes ev tadilatlarını yapabildiğince kendisi yapmaya çalışıyor ki işçilik malzemenin kendisinden de çok pahalı. Şu eski neymiş abi ya? Bu römork trafiğe çıkartacağım. Murat geçen Temmuz'dan beri hiç mutfak atığım yok. Evet. İsveç'te çöp ayrıştırma işi evde başlıyor. Yoksa ceza yiyorsun. Plastikler ayrı bir çöp kutusuna, kağıtlar ayrı bir çöp kutusuna ayrılıyor. Demek ki mecbur kılmayla, devlet politikasıyla bu iş Kesinlikle, olabiliyor. evet. Türkler olarak özellikle Akdeniz bölgesi, ben Mersinli olduğum için söyleyebilirim. Çok sıcak insanlarız, sıcakkanlıyız. Fakat şu anda söyleyeceklerim tabii ki İsveç'in büyük şehirlerini çok fazla bilmediğim için oralarla alakalı değil. Daha çok kırsalından bahsedeceğim. Kırsalda da insanlar aynı bizim köylerimizdeki gibi çok nazik, konuşmayı seven, selam veren, gülen, kesinlikle sana sıcak davranan insanlar. Avrupa soğukluğunu burada çok fazla hissetmedim. Bir sürü İsveçli komşum var. Tabii ki bazı şeyler biraz farklı. Sana çay içmeye geliyorum diyemezsin. Öncesinden randevu alman lazım. Kesinlikle politika konuşamazsın ki bizim atasporumuzdur politika konuşmak. 3 tane Türk bir araya gelince mutlaka bir Türkiye'yi kurtarır. Ayrıca çalıştığım şirkette de çeşitliliğe çok önem veriyor ki bu permakültürün de ana prensiplerinden bir tanesi. Ne kadar çok fazla çeşit olursa sistem o kadar dirençli oluyor aslında ve çalıştığım şirkette şu an itibariyle 82 değişik ülkeden çalışma arkadaşım var. Yaklaşık 6000 mühendisiz ve ortak bir yaşam oluşturuyoruz burada. Bir komşun var abi burada. Ya bu kırmızı aslında kırmızı değil de hani toprak rengi gibi. Kırmızı üretmek için bakır kullanıyorlar. Çok meşhur bir kırmızıdır. Çok güzel duruyor ama ya. Evet. Çok geleneksel bir yapısı var. Nasıl komşuculukla ilgili hani bazı şeylere hakimiz tabii ki de. Şimdi ben şöyle yaptım. Bir İsveççe broşür hazırladım. İsveç'in bir göçmen problemi var. Kötü niyetli göçmenler de burada. Adamların cumhurbaşkanını bile öldürmüşler. Dolayısıyla bu ön yargıyı kırmak için bir broşür hazırladım kendimle alakalı. Bütün komşulara gönderdim. Ben buyum. Ben buyum. Benden korkmayın. Acil durumlarda beni şu numaradan arayabilirsiniz. Bir ihtiyacınız olursa koşarım. En yakın zamanda da yazın sizi evime davet edeceğim tanışmaya diye. Her bölgeyle alakalı başka yerlerde belli düşünceler var. Evet. Dolayısıyla bazı insanlar da bazı şeyleri yanlış da öğreniyor olabilir. Bunu kırma adına harika bir şey başlatmışsın. Ve belki de o çevresinden birine diyecek ki biliyor musun ben bir Türk'le tanıştım. Şöyle şeyler anlatıyor. Şöyle birisi biliyor musun falan diye belki onun için de bir konu oldu yani. Yaşadığımız bu bölge Türkiye'ye göre tabii ki kuzeyde. Dolayısıyla gün ışığı alma süreleri biraz değişiyor. Kars iklimine biraz yakın. 5 ay kadar kar var. Ürün yetiştirebileceğiniz, bahçeyle uğraşabileceğiniz dönem 3-3,5 ay civarında. Kışları neredeyse her gün karanlık. Öğleden sonra güneş batıyor ve sabah 10'a doğru
güneş çıkıyor. Bu biraz psikolojiyi etkiliyor. İnsanlar sıkılabiliyor, depresyona girebiliyor. Yani İskandinavya depresyonu diye bir şey var ya. Yazınsa bu durum tam tersi. Sadece 2 saat alacakaranlık oluyor. Tam karanlık olmuyor. Burada da uyku problemleri ortaya çıkıyor. Abi sen dün içerideyken ben baktım buna, merak ettim. Bu istilacı bir şeymiş. Japon bir şeyi yazdı ama unuttum şimdi. Altyapıyı da bozuyormuş abi. Bunu gözlemleyeceğim. Ne kadar yayılmacı, kaldırıp kaldırmayacağıma karar vereceğim. Belki görüntü olarak fayda sağlıyor gibi gözükebilir ama böyle de bir açıklaması var. Eve doğru gireceğiz yavaş yavaş. 1900 kaçtı abi? 1940 yılında yapılmış bir ev. İkinci Dünya Savaşı'nı görmüş. Cumhuriyet kurulduğunda da ergen bir evmiş burası. Beton aksamlı değil mi abi bu ev? Aşağısı beton, üstü ahşap. Bu 1 metreden fazla bir su basmanı var gibi abi ya. Kar küreme şey değil mi abi? Evin önünde bulunan şeyler de değişiyor, malzemeler de. Yollar makineler tarafından her 4 saatte bir açılıyor. Yoldan eve döndüğün anda yolu temizlemek zorundasın, o kendi yolunu. Orası da sana ait. Tabii, eğer temizlemezsen de cezası var belediye tarafından. Ayrıca hemen şu yan tarafta deremiz akıyor. Şöyle bir gelip bakabiliriz. Önünden dere akan evde oturuyor. Abi şu mor şeyler ne? Çok fazla yerde gördüm ondan. Bak şurada. Onlar da İsveç'te istilacı bir tür aslında. Çok istenmeyen bir tür. Nasıl istenmeyen abi ya? Bitkileri yaşam alanı bırakmıyor. Dikkat Oo. edersen girdiği zaman her tarafı kaplıyor. Yolların kırk kenarlarında. Görebilirsin bunlardan, evet. Yani bu da yaşamla ilgili de bize gene bir şey veriyor abi. Evet. Çok güzel görünümde iyi konuşan insanlar veya iyi giyinmiş insanlar bazen bize arka taraftan zarar verebilir. En çok da o tarz seni iyi analiz eden, sana iyi görünen insanlara dikkat etmek lazım. Çünkü biraz fazla para kaybedebiliyorsun. Ya ülke değiştirmelerinin büyük sebeplerinden bir tanesi de kendi çevresinde aldığı yaradan dolayı ben artık buradan gitmek istiyorum refleksiyle başlıyor yani. Kışın kovanlarımı koyduğum yerlerden bir tanesi. Eskiden bu sistem kullanılıyordu. Verme sistemi diyorlar. Daha sonra ev sahibi yenilemiş. Bu sistemi koymuş ama bunu atma dedim. Ben kullanacağım bunu. Ya bir güvercin kafesi yapacağım ya da ona benzer bir şey. Murat, ben kendi kovanlarımı yapıyorum. Kendi kovanlarımı yapınca da tabii çok daha ucuz oluyor. Çünkü kovan burada yaklaşık 400 euro civarında. Wow. Kovanın kendisi. Polonya'nın kendisi de bir o kadar. Burada en büyük problemimiz bu ceylanlar ektiğimiz şeyleri yiyorlar. Özellikle baklayı ve ayçiçeğini çok seviyorlar ve çiçeklenmeden yemeye başlıyorlar. Ben de bunu çiçekliğimin etrafını çevirmek için aldım. Aynı zamanda yükseltilmiş yatağımı çevireceğim ve 1-2 yerde daha çevirme işlemi yapıp ayçiçeği ekeceğim, bakla ekeceğim. Sıraya girmesini bilmeyen bir toplumdan geliyoruz, şehirlerden geliyoruz ve insanlar birbirlerinin haklarını çok kolay bir şekilde yiyebiliyorlar. Bir gün Üsküdar'da otururken karşıya geçmem gerekiyordu. Sabah saatleri çok yoğun. Metronun önüne geldim, sıra bende. Metro durdu, kapı açıldı. 30 santim var. Abimizin bir tanesi hızlıca o 30 santimden geçti ve benim arkamda belki 10 kişi var. Onumuzu da geçti. İçeriye girdi. Zaten içerisi tıklım tıklım. Girdiği yerde geri döndü ve 30 santimden göz göze geldik. Şöyle bir baktım yüzüne. Mutlu musun abi dedim. Hiç ses çıkartmadı. Böyle bakıştık böyle bir. Biz insan olarak birbirimize değer vermiyoruz ve bu sıra konusu, trafikteki araba kullanırken ki hep ben konusu Türkiye'nin en büyük problemlerinden bir tanesi. Aslında bu tarz davranış sorunlarını belki çözsek çok daha ileriye gidebilecek harika insanlara sahibiz, harika bir toplumuz. Bu etik değerlerimizi maalesef kaybettik. Yani bu ne zaman kırılmaya başladı bilmiyorum, belki 1980'lerde, belki daha öncesinde. Biz birbirimize saygı duymuyoruz. Biz birbirimize saygı duymuyoruz. Waldorf eğitim sistemi var. İsveç'te de bu bazı noktalarda bunu görebiliyorsunuz. Çocuk bir yandan matematik, fizik, felsefe gibi dersler alırken diğer yandan da budama yapmayı, aşı yapmayı, ot kesmeyi, ekmeği biçmeyi öğreniyor. Akıllardan geçenleri biraz tahmin edebiliyorum. Her şeyi dillendirmeye gerek yok. Evin içine doğru girelim abi. Evi alırken eski ev sahibim çok yaşlıydı. Eşi de vefat etmiş ve bütün çocukluğunu burada geçirmiş. İkinci kata çıkamaz olunca, oğlu bakmaya başlayınca evi satmak zorunda kalıyorlar. Ben o şekilde aldım. Amcamız bir
15 dakika kadar ne benim yüzüme baktı ne oğlunun yüzüne baktı. Camdan etrafa baktı. Uzun süre sessizlik oldu. Sonra kontratı imzaladı. Bu bana çok koydu gerçekten. Çünkü kendisi buraya huş ağacı koruluğu dermiş. O kadar ki evi ve bahçesini seviyormuş. Bisikleti göstermek istiyorum sana. İsveç'te şirketler maaşın yanında bir takım ekstralar veriyorlar. Masaj salonuna gidiyorsun, doktora gidiyorsun, konsere gidiyorsun, masa alabiliyorsun. Bu da onlardan bir tanesi. Şirket sana bir bisikletçiyle anlaşıp bisiklet kiralama hizmeti veriyor. Aylık 12-13 euro gibi bir rakama 3 yıl kadar bende kalacak. Daha sonra da bir 100 euro verip bisikleti kendim alacağım. İsveç'te en çok popüler olan meyve, en çok üretilen meyve elma. Ve kendi sirkelerimi yapmaya başladım. Ufaktan başladım. Bir rahatsızlığın var mı bu arada? Yaşımız gereği artık Evet, yani hepimiz... bir 6-7 senedir diyabetik, tip 2 diyabetik. Sirke, elma sirkesi 2 diyabet için de çok faydalı. Burada benim en çok sevdiğim şey şöminemiz. İlk gördüğümde hemen dedim ki tamam ya ben başka bir yere bakmayacağım. Ben hemen bu evi alıyorum çünkü şömine, soba, kuzine benim en çok sevdiğim şeyler. Tabii burada biraz farklı, etrafı kirletmiyor. Televizyon gibi de duruyor abi. Televizyon gibi de duruyor. Yani duvara gömülememiş LCD plazma gibi. Evet, evet. Duman evin ortasından yukarı çıkıyor ve bütün evi ısıtıyor o baca. Burada bacalar her yıl temizlenmek zorunda. Bir 30 euro gibi bir bedele geliyor. İyice temizliyor. Sonra dönüyor büyük bir endüstriyel temizlik makinesi var. Ondan vakumla alıyor. El sıkışıp gidiyoruz. Şu ne abi? O da bana ev sahibinden kaldı. Aslında bir pompa. Ha tamam. Eski tip bir pompa. Şöyle durunca bambaşka Evet, başka bir şeye benziyor. Evet, bunu harlıyorsun. Evet, müziği de seviyorsun abi. Abi şunu eline alınca sen sanki bak Hüsnü Şenlendirici'ye benziyorsun ya. Şunu değil mi? Bak şu anda böyle bakınca olmuyor da valla şunu görünce aklıma geldi ha. Evet, şu an alınca benzemiyor mu ya? Vallahi bak. Şunu görünce ortalarında olunca aklıma geldi. Var mı bir şey abi? Maalesef yok. Bunu öğrenmek için kardeşimden aldım. Fakat arada üflüyorum ama bir şey çıkmıyor yani. Güzel, tamam Çünkü abi. üflemelerle alakalı çok maalesef yeteneğim yok. Ama o görüntüm var. Evet, davul var. Davulu aldım 2 ay önce. İşte yavaş yavaş her gün 15 dakika, yarım saat çalıp bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Müthiş, müthiş. Böyle Her çalıyoruz. eti farklı, her makine farklı ya. Çalışma alanın. Çalışma alanım. Hitachi'de biz kontratımız %49, %51 evden çalışabiliyoruz. Kaç güne tekabül ediyor bu haftada? Haftada 3 gün ofise gidiyorum, 2 gün buradayım. Mutfağın var. Tabii ki seni temsil eden bir görüntü var burada. Evet, Pideler var. bunlar ayçiçeği, bunlar kısa bodur ayçiçekleri, bunlar uzun ayçiçekleri. Yavaş yavaş ekmeye başladım. Toprağını hazırladıkça ekiyorum. Melih abi bütün çiftlik videolarının altına diğerlerini de yapar da kesinlikle bir kere yorum yapar yani hissini paylaşır yani. Melih abi gene izlemiş videomu derim yani. Bu da köşeye çok güzel oturmuş ha böyle tam yerine göre. İsveç bayrağı var orada. İsveçliler bayrağın kendisine bez olarak önem vermiyorlar bizdeki kadar. Ve ben bir gün çöp atarken 2 tane bayrak gördüm yerde. Dedim ki yani bayrak yere atılmaz. Yani bizde öyle bir şey var. Yani içime de sinmiyor. Evet. Yakmak da istemedim. Dedim ki eve getireceğim. İsveçli arkadaş, eski ev sahibim çok şaşırdı bu duruma. Ve ben İsveç bayrağını bu şekilde eve koydum. Bir daha görürsem bir daha yaparım ama bizde bayrak yere düşmez yani. Burayla alakalı hedefim aslında şu: tavuk kümesi, keçi, koyun ağlı gibi. İşte tavşan, ördek, hayvan sistemleri yapacağız. Su hasadı yapmak için bazı projeler yapacağız. Çatılardan su toplayacağız. Solar panel düşünüyoruz. Birbirine destekleyen, sınırları birbirinin içine geçmiş, kendi kendine yaşayabilecek olan bir sistem üreteceğiz. Üst katı da var. Geyikle ilgili motifler, figürler var. Karacalar, roe deer diyoruz. Küçük ceylanlar. Tabii bunlar yasak avcılık değil. Geyiklerin predatörü yok. Onları avlayan bir şey yok. Dolayısıyla onların nüfusu arttıkça dengelenmek zorundasın. Yoksa trafik için ya da doğa için çok büyük tehlike yani. Burada da odalar var. Banyo var, lavabo var. Balkon Balkon mu abi? Plaklar evet 1970'lerden kalma. Burada ikinci el plak çok kolay bulunuyor. Aktif mi abi? Aktif, evet. Nerede göreceğim plak yani? Nereden denk gelecek?
Onları göstermek istiyorum. Bende şu anda 2 tane keman var. Yani insan fiziken başka yerlerde olsa da her ne kadar mecburen de olsa gönül olarak ait olduğunu hissettiği yerlerde değil mi abi? Gene Türkiye özlemini içeren bir şey. Yıllarca burada yaşayacağımı öngörüyorum. Buradaki tek sıkıntımız market daralıyor. Çalışma alanlarımız daralıyor. İran Savaşı olsun, daha önceki savaşlar olsun. Dolayısıyla kelebek etkisi gibi bütün iş piyasalarını etkilediğinde bir gün şirketim yer değiştirebilir. O gün geldiğinde eğer ben burada kalıcı oturuma sahip değilsem illaki Türkiye'ye dönüp permakültür yapmak istiyorum. Ya İsveç'te burada yaşayacağım ya da Türkiye'de Toroslar'da yaşayacağım. Şehirde yaşamam bundan sonra neredeyse imkansız gibi. Yani sen çok mecburiyetten de gelmemişsin açıkçası buraya. Yani şimdi senin mesleğin var, yeteneğin var. Sen dönsen de sıkıntı yaşamazsın ama mecburiyetten kaçarak gelen insanların psikolojileri daha kötü olur herhalde. Evet. İnsan gezince görünce anlıyor ya. Saat 11 şu anda Türkiye'de. Değil mi? Hiç hava kararmadı yani. Birkaç saat sonra gene güneş açacak. Peki şimdi burada yavaş yavaş böyle yayılıyorsun. İnsanlar da seni tanımaya başladı artık. Evet. Hayvanlar getireceğini söyledin. Ne getireceksin bu arada ve onların ürünlerini nasıl satmayı düşünüyorsun? Nasıl bir koridor buldun kendine? Keçi ve tavuktan başlamayı düşünüyorum Murat. Onların gübrelerine de ihtiyacım var toprağı güçlendirmek için. Topluluk destekli tarım üzerinden yürümeyi düşünüyorum. Örneğin Hint komünitesiyle birlikte geçen sene bir bal hasat şenliği yaptım. Senin organizatörlüğünde. Benim organizatörlüğümde. Arkadaşlar geldiler. Onlar burada çok güçlüler. Şu anda bir tane keçi ürünleri için bir keçi alma parası aldım. Bir keçinin bakımını satmış oldum. Onun tüm ürünlerini bir arkadaşıma vereceğim. 50 kilo bal satışı yaptım. 2 tane aile tamamıyla bütün yumurtalarını benden alacak. İhtiyaçları önceden belirleyip bu satışa devam edeceğim ki bunun çok fazla meraklısı var ve Evet. bunlara ulaşmak için de bayağı bir uğraşıyorlar. Çok güzel. Yani çiftlik kendi halinde duruyor ama para kazandırmaya, yaşamaya devam ediyor. Kesinlikle. Türkiye'de en çok yemek kültürünü özlüyorum. Özellikle Gaziantep'te 10 yıl yaşamış bir insan olarak bence Gaziantep mutfağı dünyanın en iyi mutfaklarından bir tanesi ve ben bunu çok özlüyorum. Mersin'de yaşadım, büyüdüm ve orada denizde balık tuttum. Kapırberi'de ya da Ludvika'da ben balık yok diyorum. Yani buradaki balıklar bizi tatmin edecek balıklar değil. Yiyecek anlamında genelde fast food. Sağlık konusunda burada özel hastane yok. Hani varsa da buralarda yok. Burada doktora ulaşım çok zor. Öte yandan sigortanız olsun ya da olmasın sanırım 20.000 kron gibi bir maksimum harcamanız var. Onun haricindeki her şey size devlet karşılıyor. Yani ciddi bir ameliyatınız oldu ve 100.000 kron tuttu diyelim ki 80.000'ini bildiğim kadarıyla devlet karşılıyor. Entegrasyonda dil önemli. Dil için size çok fazla yardım ediyorlar. Bedelsiz kurslar açılıyor, devlet kursları. Ehliyet almak burada çok zor. İlk önce simülasyona giriyorsunuz. Daha sonra eğitimine giriyorsunuz. Daha sonra teorik sınavına giriyorsunuz ve pratik sınavına giriyorsunuz. Esasında insanlar Türkiye'den başka ülkelere giden, Avrupa'ya gelen, Amerika'ya, Kanada'ya giden insanların sorunu Anadolu'nun kendisi değil. Anadolu'nun coğrafyanın o lezzeti, o doğası değil. Maalesef ülkede bir ekonomik kriz var ve insanlar çoluğunu çocuğunu bir şekilde beslemek, onlara bir takım imkanlar sunmak zorunda. Birçoğumuz aslında mecburiyetten geliyorlar. Bizim videolarımızdaki hediyeleşme anı biliyorsunuz ama bir şey eksik olarak geldik buraya. Ben tabii ki burası İsveç olduğu için buraya getiremedim. Bilmeyenler için söylüyorum. Bir kişi bir başka hikayesi çekilen tanımadığı bir kişi hediye gönderiyor. Videolarımızda böyle bir ağ var. Melih abi de bizim videolarımıza hakim olduğu için hediyeleşme ağıyla ilgili benim de bir katkım olsun dedi. O zaman şöyle bir ilk oluyor. O hediyeyi Türkiye'de başka bir yaşam hikayesi çektiğim bir kişiye götürürken yanında bunu da vereceğim gibi bir şey oluyor. Aynen. Bu da İsveç'ten gelecek. Bu ne var abi? İçinde ne var? Sürpriz de olabilirdi, bilmiyorum, sen bilirsin ama bölgemize ait bir sembol. Dalarna bölgesinin Tamam o en zaman. önemli sembolü. Tamam. Çok beğeneceklerini düşünüyorum. Tamam, güzel. Çünkü o hediye orada benim arabanın arkasında şu anda. Bunu da ilave etmiş olduk. Teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim.
İlk defa duyuyorum ha böyle bir şey. Bak müzik falan çal... Değil mi? Ha. Gençler burada çok ilginç bir şey var. 16 yaşına geldiklerinde stajyer ehliyet veriliyor. 18 yaşına kadar araba kullanma hakları var bir kursa gittikten sonra. Araçlar plakasız, arkasında da üçgen kırmızı işaret var. Bu şekilde gençler ortamda araba kullanmayı öğreniyorlar. Araçlar gaz ayarı yapılarak 40'ın üzerine çıkartılmıyor. Ha. Yani sonuna kadar gazı köklese bile Basamıyor. 41 olmuyor, basamıyor, 40'la gidiyor. Ve bütün diğer trafik onlara saygı duymak zorunda. İşini gör ama tehlikeye de sokamam seni diyor. Tehlikeye de sokamam diyor. Bu da komşum Anita, yalnız yaşıyor. Şu aralar evini satmaya çalışıyor. Öyle mi? Oğlunun yanında kalıyor torunlarıyla birlikte. Ne kadar istiyordur abi eve? Sanırım emlakçı kullanmadan kendisi satmaya çalışıyor. O yüzden fiyatı bilmiyorum. Ama buranın arazisi biraz daha küçük tabii. 500 bin kron, 600 bin kron arası bir fiyat istiyordur yani. Sen nasılsın peki abi? Kendine yettirebiliyor musun? Yani bu özel bir soru ama hani video çektiğimiz için söylememekte özgürsün. Ya buranın alım gücü tabii ki biraz daha yüksek aldığımız maaşlara göre. Sıkıntı yaşamıyoruz. Fakat şöyle bir olay var. Ben ilk geldiğimde atıyorum haftalık 500 kron bir kişinin mutfak masrafıydı. Aynı alışverişi şimdi yapmaya kalksam 1000 krona yaklaşıyor, örnek veriyorum. Burada da bir şekilde bir enflasyon var. Çünkü İsveç çok fazla yiyecek üreten bir memleket değil, ikliminden dolayı. Dolayısıyla burada küçük çiftçinin ürettiği butik üretim, organik üretim çok değerli. Burada başka bir iş imkanı var. Ana iş olmayabilir belki ama Ludvika'nın nüfusu 20 bin, köpek nüfusu 9 bin. İsveç'te Christmas döneminde 2 ay neredeyse herkes tatile gitmeye çalışır ve yazın 3 ay herkes tatile gitmeye çalışır. 5 ay insanlar köpeklerine bakacak insanlar ararlar ve yaklaşık fiyatlar da günlük 200 kron civarında, yani 20 dolar. Benim bir arkadaşım var, 2 tane köpeği var. Temmuz'da bakacağım ben. Getirecek 2 köpek, bende 15 gün kalacak, örnek veriyorum. Posta kutunda bir şey var mı abi? Posta kutuma evet şu anda var. İsveç'te çok ilgimi çeken, pek sürdürülebilir olmayan ama biraz daha hoş bir gelenek var. İsveçliler inanılmaz derecede mektup göndermeyi çok seviyor, özellikle devlet. Her şey için hem mail atıyor, aynı zamanda da sana basılı mektup gönderiyor. Yani ne kadar gönderme kardeşim, buna basıyorsun, kağıt harcıyorsun desen de İsveç'te birçok şey mektupla basılı şekilde yürüyor. Mesela bu neymiş? Bu bir sigortadan gelen bir fatura. Muhtemelen ev sigortası. Bunu mesela maille de gönderebilirdi ama gelenek olarak, kültürel olarak mektupla göndermeyi tercih ediyor. Yani. Adresin ne kadar kısa, yani hep akılda kalır. Koperberg, Kole'den bir de numara var. 106, evet. Bu kadar. Burada bulunduğum süre içerisinde elbette çok fazla detay gördüm. Bir yabancı olup Türkiye'den gelip İsveç'te yaşamak, İsveç'te olup İsveç'te yaşayanın avantajları, bunların hepsi ayrı ayrı konular ve koridorlar. Yani bir aileye baktığımızda İsveç'te yaşam nasıl, ben orada yaşayabilir miyim, geçinebilir miyim diye bir soru yok. Çünkü çok fazla detayı var. Ulaşım açısından sıkıntılar var. Kendini kabul ettirme açısından sıkıntılar var. Bir yabancının rahat olduğu konular var, sıkıntılı olduğu konular var. Dolayısıyla bir insanın kendi ülkesinden çıkıp başka bir ülkede yaşamaya karar vermesi ve bunda başarılı olması kendi vizyonu ile ilgili. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.